Herkese merhabalar. Yaprak modeli burslu çanta örneğiyle karşınızdayım. Oldukça kullanışlı, şık bir çanta oldu. Özel günlerinizde size eşlik edecektir. Tabanını oldukça basit bir şekilde ördüm. Dikdörtgen bir taban yaptım. Hiç artırma yapmadım. Benim size tek tavsiyem şu olacak. Lütfen videoyu atlatmadan model kurulumunu izleyin. Evet, önce bursumu size göstermek istiyorum. Bursum şöyle klipsli olan burslardan, ince olarak geçişleri var. Bu şekilde birleşme noktaları var. Şimdi bunun içerisine ilk önce tabanımızı hazırlayacağız. Tabandan sonra da model kurulumuna geçeceğiz. Şöyle hemen ölçüsünü de size hemen kapalı halde vereyim. 18 santimlik olan bir burs, öyle söyleyeyim. Ama siz istediğiniz bursa bu modeli yapabilirsiniz. Model çünkü her şeye çok yakışacaktır. Şimdi ben tabanımı nasıl ayarlıyorum? Hemen size onu anlatmak istiyorum. Bakın şu şekilde çevirdim. Zincir sayısını çekeceğim ve hiç artırma yapmadan taban yapacağım. Gel git yöntemiyle öreceğim. Sık iğne yapacağım. Bu boyuta geldiği zaman da sonlandıracağım. Buradaki zincir sayımızı nasıl ayarlayacağız onu söyleyeceğim. Şimdi şu an elimdeki ipim az, ipim geliyor. Şöyle simli, bakın göstermek istiyorum. Polyester olan bir ip kullandım. No 2 diye geçiyor. Şöyle bakınız. Renk geçişleri var. Siz ama istediğinizi yapabilirsiniz. Kağıt ip de olur. Rafya da olur. Pamuk da olur. Dilediğiniz gibi. Benim ipim böyle bir ip. Herhangi bir markası falan da yok. Şimdi hemen bir başlayalım. İşaret parmağımı doladım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şöyle bir tur geçirdim. Bir tane kilit zincir çektim. Ve ne yapıyorum? Bunu saymıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. Bakın şöyle. Şöyle göstermek istiyorum. Tam dışına sarkmadan kenarlara kadar gelen bir zincir. Peki zincirin uzunluğunu da söyleyeyim. Belki merak edersiniz. Kaç santimimiz zincirimiz? Hemen onu da söyleyeyim. Şu şekilde toplam 11 santim zincirimi çekmiş oldum. Şimdi 16 zincir üzerine tabi ipin kalınlığına göre değişebilir. Siz de bu şekilde bir ölçü kendinize yapabilirsiniz. Yanlardan taşmadan tam ölçü zincir çekiyoruz. Şimdi hemen şöyle bir büyütüp zincirimin yönü bu yönde. Şöyle zincirimi çeviriyorum ve sık iğnelerime başlayacağım. Hemen dibine batarak ilk sık iğnemi hop yapıyorum. Zincir boşluğunun içerisine giriyorum. Şu şekilde. Tığımda 2 ipim var. İkisini aynı anda çıkartıyorum. Tığımın başına ip dolamıyorum. Bakın sık iğne bu şekilde oluyor. Toplam 15 tane sık iğnemi yapıyorum. Hızlıca şu şekilde. Evet, 15 tane toplam ne yaptım? Sık iğnemi yaptım. Tekrar şöyle aldım. Bakın şu şekilde tam içini dolduruyor. Hedefim de buydu zaten. Tam içini dolduran sık iğne. Şimdi bu şekilde bu uzunluğa gelene kadar öreceğim. Başa gelince bir zincir çekiyorum. Hemen çeviriyorum. Bakın buradaki boşlukların içerisine sık iğnemi örüyorum. Bu şekilde gel git yaparak hemen örüp geliyorum. Sıramı tamamladım. Nasıl karar verdim? Hemen şimdi size onu şöyle bir göstermek istiyorum. Örmeyi sonlandırdım. Bakın. Tam bir ölçü elde etmiş oldum. Şimdi kaç santim onu da söyleyeyim ben size hemen. Şöyle boyu 17,5 18'e yakın oldu. En iyisi 11 santim diyebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları kaldır kenara.
örgümüzün yönü. Şimdi etrafında şöyle bir tur geçeceğim. Yine sık iğne olarak geçeceğim. Her birine birer tane sık iğne yapacağım. Şu köşeye geldiğim zaman 2 tane yapacağım. Yani kasmasın düşüncesiyle 2 tane olmuş olacak. Şimdi biraz da büyümüş olacak. Şimdi hemen size başlatıyorum. Şurada bir zincirimi hemen çektim. Hemen bakın gelen sık iğne yapıyorum. Şöyle. Her sıranın neredeyse başına bir sık iğne ile devam ediyorum. Köşeye gelince tekrar açıyorum. Evet, buraya kadar geldim. Bu arada da şunu da yapıyorum. Lütfen siz de dikkat edin. Bu uçtan bu uca kadar şu an 25 oldu. 2 tane yapacağım. 26, 27. Bir sırayı 27 sık iğne ile bitiriyorsam eğer bu karşı tarafı da yine aynı şekilde oranda bitirmem lazım. Bir yandan da şuna dikkat ediyorum. Modelimi onun ve katlarına kurduğum için benim burada tamamladığım zaman benim sık iğne sayım 60, 70, 80 onun ve katları olmalı ki modelimi tam istediğim gibi kurabileyim. Buna da dikkat edin lütfen. Sayılar artık herkeste farklı çıkabilir. Farklı ipler, farklı el ayarları gibi. Bundan dolayı lütfen dikkat edin. Şimdi burası 25 oldu. 26, 27. Şimdi buraya döndüğüm zaman bakalım kaç olacak onu da söyleyeceğim size. Şimdi bakın şöyle hemen geldim. Tek kat olarak almıyorum. Çift katına köşenin battım. 1, 2. Kasmasın diye 2 tane yaptım. 27 olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. 28, 29, 30, 42 oldu. Bir tane daha battım. 43. Bakın. Şimdi buradan burası 43 tane sık iğne var. Onun katı olmuyor. 43 artı burası da oraya eşit olduğu için 96 oluyor. Benim bunu 100'e tamamlamam lazım. 4 sık iğne eksiğim var. Onun da 4 sık iğnenin ikisini buraya tamamlayacağım. Yani buradan bir yere yapacağım artı olarak. Buraya da aynı şekilde. Yani ben burayı bitirdiğim zaman 43 yerine ne olması gerekiyor? 45. 45 sık iğne ile tamamlamış olacağım. Buradan buraya da 45 olacak ve bu şekilde ne olmuş olacak? Onun katı 90 olarak tamamlamış olacağım. İnşallah anlamışsınızdır. Şimdi bunu söküyorum. 2 noktaya fazla yapacağım. Şu köşeleri 2 yapıyordum. 3 yapacağım. O zaman tam olarak her yere eşit olarak dengelemiş olurum. 2 idi bu. Burası bir fazla olacak. Bir bu köşeden arttırmış olacağım. Bir de diğer köşeden. O zaman ne olmuş olacak? 45 olacak. Buraya geleceğim. 2 yerine 3 batacağım. Ne olmuş olacak? Bu uçtan bu uca 45 tane sık iğnemi tamamlamış oluyorum. Evet, sonuncuya geldim. 1, 2, 3 tane batmış oldum. Şimdi daha sonra buraya kadar bu köşeye geleceğim. Ne yapacağım? Burasını da 3 arttıracağım. Buraya geleceğim. Buraya 1 batmıştım. 2 tane daha batacağım ve sıramı tamamlamış olacağım. Toplam 90 adet sık iğnemle tekrar karşınıza geliyorum. Evet, sıramın başına geldim. Şimdi burada bir tane sık iğne yapmıştım. O yüzden kalan 3 olacağı için son 2'yi de buraya yapıyorum. Şöyle biraz zor girdim. Ve bu şekilde bakın şöyle bir koyuyorum. Elimle bu ip düzeltmek gerekiyor bir şöyle. Toplam 90 tane sık iğneyi bu şekilde tamamladım. Yanlardan 3'er tane arttırdım. 90 yapabilmek için. Normalde 2 yapacaktım ama siz 2 de yapabilirsiniz. Yani sayın lütfen. Ona göre ayarlayın. Şimdi başlangıcımdayım. Şöyle bir ilmek kaydırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ta ipimi doladım. Olduğum noktanın içine yine bakın aynı şöyle tığıma ip doladım. Önce ikisini çıkardım, sonra ikisini. İkili trabzan öreceğim bu sırada. Hepsinin tepe başlarına şöyle bir göstereyim. Şu boşlukların içerisine birer tane ikili trabzan yapacağım. Buraya kadar geleceğim. Hepsinin başına. Arttırma artık yok. Tamamen hepsine tek tek ikili trabzan.
İkili trabzan neydi? Tığa ipimi doluyorum. Hemen bakın şurada bir boşluğum var. O boşluğun içerisine giriyorum. Tığımda 3 ipim var. İkisini çıkarıyorum. İkisini çıkarıyorum. Tekrar tığa ipimi doluyorum. Tekrar yanındaki boşluğun içerisine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tamamlayıp sıranın başına geldiğim zaman hop size göstereceğim. Evet, sıramın başına geldim. Tek tek ikili trabzanlarımı saydım. 91 adet. O birin fazlalığı biliyorsunuz. İlkini 3 zincir çekip aynı noktaya batmıştık. Şimdi bakın bağlama noktasındayız. Onu yapmamızın bir sebebi vardı. Hemen sonuncudayım. Artık bitti. Bu 3 zincir çektiğime değil de hemen yanındaki ikili trabzandan bağlıyorum. Bakın şu şekilde. Bu şekilde olunca çok daha güzel gözükecek. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bunu saymıyorum. Ta ipimi doluyorum. Şimdi bakın bu sırada her ikili trabzanın tepe noktasına bakın. Şurada. Şimdi bu 3 zincir bunun altında kalıyor. Bağlama yaparken de buradan yapmıştık. Bakın yani görüntü olarak daha iyi duracak ve aynı zamanda da bu zinciri saymadığımız için hemen örnek kurulumuna geçebileceğiz. Şimdi tığımda ipim var. Şöyle ikili trabzanımı öne getirdim. Bakın tığımı şu şekilde ne yapıyorum? Arkasından geçiriyorum ikili trabzanın. Hemen şuradan ipimi alıyorum. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisi, sonra ikisi. İkili trabzanlarımı bu şekilde yapıyorum. Tekrar ta ipimi doluyorum. İkili trabzanım. Hemen bakın şu şekilde. Hop. 2 tane örmüş oldum. Devam ediyorum. Tekrar ta ipimi doladım. Yine aynı şekilde şöyle arkadan alıyorum. Öne ittiriyorum. 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanlarımı alttaki trabzanları öne iterek o şekilde almış oldum. Şimdi 2 tane de farklı bir şekilde yapacağız. Sağ ipimi doladım. Bakın şimdi ne yapacağım? Hemen şu tığımı arkadan bu sefer bakınız arkadan şöyle giriş yaptım. Bu sefer ne oldu? İkili trabzan tığın arkasında kalıyor. Şöyle gördünüz mü? Tığın arkasında. O aradan geçirdim. Aldım. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisi, sonra ikisi. Bir tane de aynı şekilde yapıyoruz. Tığ ipimi doluyorum. Şu ikili trabzanın arkasından girdim. Şu trabzanı şöyle ittiriyorum. Tığım önde oluyor. Bakın şu şekilde. Evet. 5 tane önden ikili trabzan, 2 tane arkadan ikili trabzanımı örmüş oldum. Şimdi tığa ipimi doluyorum. Bakın hemen gelen trabzanın tepe noktasına şuraya girdim. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisi, sonra ikisi. Bir tane ikili trabzan ördüm. Arada 1, 2 zincir de çekebilirsiniz. Ben 1 zincir çekiyorum. Sık olmasını istediğim için 1 zincir çektim. Ta ipimi doladım. Yine aynı noktanın içerisine buraya tekrar girdim. Önce ikisi, sonra ikisi. Şurada şöyle bir V oluşturmuş oldum. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bunun önünde ne vardı? 2 tane arkadan vardı. Bu V'yi yaptıktan sonra tekrar hemen yanına 2 tane arkadan yapacağız. Bakın ikili trabzanım burada. Arkadan girdim. Şöyle. 1 ve 2. Bir tane daha yapıyorum. Bakın şöyle arkadan girdim. Çok basit. Şöyle hop 2 tane yaptım. Evet bakın şimdi bir modelimizi kurmuş olduk. 5, 2, 7 bir tane buraya yaptık. 8, 9 ve 10. Ondan dolayı onun katları olsun dedim. Şimdi aynısını yapacağız. 5 tane önden. Bakın daha ipimi doladım. Neredeyim? Şuradayım. Şurayı bitirdim. Şuradayım. Bakın şöyle bu şekilde yapıyorum. Yani enlemesine bir giriş yaptım. 1 2 3 4 ve
5. 5 tane ördüm. Şimdi ne yapacağım? 2 tane arkadan şöyle arkadan bir tane daha 2. Tığ ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına battım. İkili trabzan, bir zincir çektim. Aynı noktanın içerisine bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Şöyle. 2 tane de arkadan var. İkinciyi de tamamladım. Evet. Bu şekilde sıranın başına gelene kadar aynı şekilde yapıyorum. 5 tane önden, 2 arkadan, bir tane V yapıyorum, 2 tane arkadan. Bu şekilde döne döne sıramın başına kadar geliyorum. Evet, sıramın bakın başına geldim. 9 tane de modelimi kurmuş oldum. Şöyle. Şimdi hemen ne yapacağım? Şurada benim biliyorsunuz 3 zincir çekmiştim. Bunu saymamıştım. Ne yapacaktım? Hemen ikili trabzanın tepe noktasına bağlayacaktım. Hemen buraya geldim. Bakın şu şekilde hop ilmeğimi kaydırdım. Evet. Şimdi tekrar 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bakınız. 1, 2 ve 3. Hemen ne yapacağım biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane önden vardı biliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu sırada aynısını yapacağız. Sadece şu V'ye kadar. Yani ters V. Buna kafes diyelim hatta. Çünkü bu kafeslerin içerisini dolduracağız. Şimdi tığ ipimi doladım. Hemen bakın önden devam ediyorum. Tekrar bakın şurası. Şu şekilde yatay olarak 2 3 4 ve 5. 5 tane önden ikili trabzanlarımı bakınız ördüm. Şöyle. Şimdi ne var? 2 tane şöyle arkadan var. Hemen onları yapıyorum. Şöyle arkadan 1 ve 2. Evet. Bakın şimdi kafese bu V'ye geldim. Tığ ipimi doladım. Bunun içerisine şimdi ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle girdim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakınız. 7 tane ikili trabzanı ördüm. Şimdi ne var? Tığ ipimi doladım. 2 tane arkadan var. Arkadan. Gerisi aynı. Gene arkadan. Beş tane önden, 2 arkadan tekrar bu kafeslerin içerisine ne yapacağız? 7 tane ikili trabzanlarımızı yapıp sıranın başında tekrar açıyorum. Evet, sıramın başına bakın geldim. Şöyle. Son 2 taneyi arkadan yaptım. 3 zincir çekmiştim. Ondan değil. Yaptığım ikili trabzanın tepe noktasına şöyle geldim. Hop ilmeğimi kaydırdım. Tekrar 1, 2, 3 zincir ile yukarıya çıktım. Şimdi burada ne yapacağız? Burada biliyorsunuz bizim 5 tane önden ikili trabzanlarımız vardı. O sayıyı ben 3'e düşüreceğim. Nasıl yapacağım peki? Şu önce ilk ikisini teke düşüreceğim. Sonra sondaki kalan ilk ikiye. Şimdi bakınız yapıyorum. Hemen ne yapıyordum? Şöyle önden alıyordum. Aldım. Ve bir tane çıkardım. Devam etmiyorum. Bitirmiyorum. Tekrar tığ ipimi doladım. Tekrar aynı yanındaki ikili trabzana geldim. Bakınız tığımda 3 ipim var. Üçünü aynı anda topladım. Şu 2 tanesini 1'e düşürmüş oldum. Ortadakini aynen örüyorum. Ördüm. Son
4 ve 5 var. Bakın hemen geldim, aldım. İkisini çıkarttım. 2 tane bıraktım. Tekrar tığ ipimi doladım. Bakın buradayım. Sonuncuyu da aldım. İkisini önce çıkarttım. Sonra 3 tane geleni hop toparladım. Bu şekilde ne olmuş oldu? Önden 3 tane benim ikili trabzanım olmuş oldu. Şimdi 2 tane arkadan var. Onlara aynı şekilde yapıyoruz. Hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Şöyle hemen arkadan 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi sıra geldi. Burada 7 tane biliyorsunuz ikili trabzan yapmıştık şu kafesin içerisine. Şimdi onların da hepsini tek tek önden olarak öreceğiz. Tığ ipimi doladım. Bakın hemen şu birinciyi şu şekilde önden ikili trabzan. Toplam 7 tane yapıyorum. Üç, 4, 5, 6 ve 7. Bakınız şöyle. Evet, şu hale gelmiş olduk. Şimdi ne var? 2 tane arkadan var. Onları yapacağım. Evet, 2 tane arkadan. 1 ve 2. Evet. Şimdi sıra geldi. Gene 5 tane. Bu 5 taneyi gene 3'e düşeceğiz. Bu sırada 5'ler 3'e düşüyor. Şu kafes içindeki olanları önden olarak ikili trabzan olarak örüyoruz. Bir de şöyle görün. Bakın bu şekilde. Şöyle yapalım. Şimdi bu 5. 5'i 3'e düşmem lazım. Geldim. İlk trabzanı. İkisini çıkarttım. 2 tanesi tığımın bekliyor. Tekrar tığ ipimi doladım. Şu ikinciye geldim. Hop. 3 tane ipim var. 3'ünü aynı anda çıkarttım. Şu 5'incinin üçüncüsünü aynı şekilde örüyorum. Ördüm. Ve tekrar geldim. İlk ikisini çıkarttım ama tamamlamadım. Tekrar bu şekilde sıramızı tamamlayıp tekrar başa geliyorum. Evet, tekrar sıramın başına geldim. Hemen 3 zincirim var. Yanındaki ikili trabzanın tepesine geldim ve bağladım. Şimdi bakın. Burada ben 3'e düşmüştüm. 3 tane ikili trabzan olmuştu. Burası teke düşecek. Tek tekli trabzan olacak. Diğer yerler gene aynı şekilde olacak. Nasıl yapıyoruz? 1, 2, 3. Ta ipimi aldım. Bakın. Şimdi şurası 1. Bak bir taneyi aldım. Şöyle bir tane geçirdim. Tekrar ta ipimi aldım. Tekrar şu ortadakini aldım bu sefer. Tekrar ikisini çıkardım. Ta ipimi doladım ve sonuncu tekli trabzanı aldım. 4 tane ipim var. 4'ünü aynı anda kapatıyorum. Burasını kapatmış oldum. Şimdi 2 tane hemen o kafesin yanında ne var? 2 tane arkadan var. 2 tane arkadanları hep aynı şekilde örüyorum. 1 ve 2. Şöyle. Şimdi ne yapacağım? 7'li bölgemdeyim. 7 tanesi yine aynı şekilde önden devam edeceğim. Önden ikili trabzanlarımı yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın şöyle. 7 taneyi yaptım. Şimdi burası
5 de biliyorsunuz 3'e düştü. 3'ü de şimdi teke düşüreceğim. Ne yapacağım? Azaltacağım. Şimdi tekrar ta ipimi aldım. Şöyle bakın. 1, 2 ve 3. Şöyle. Hemen aldım. Bir kere geçirdim ipimi. Tekrar ta ipimi doladım. Tekrar bir kere. Tekrar aynı. Evet, bu sırada bunu yapıyoruz. Üçlüleri teke düşürüyoruz. Diğer taraflar aynı şekilde örüyoruz. Arkadanları alıyoruz ve direkt olarak 7 tane ikili trabzanlarımızı önden yapıyoruz. Bu sırayı o şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi sıramın başındayım. 3 zincir çektim. Hemen onun yanındaki ikili trabzanın tepe noktasına geldim. İlmeğimi kaydırdım. Bu sıramda bitmiş oldu. Şimdi ne yapmış olduk? Şurası benim tekliğe düştü. Orta yer aynı şekilde devam etti. Arkadanları yine aynı şekilde yaptık. Bakın buralar hep tekli oldu. Şimdi bu tekli olan yerlere tekrar yeniden bu modelimizi kuracağız. Yani kafes yapacağız. Teklilerin hepsinin tepe noktasına. Bir yandan da şu yedili olanı azaltacağım. 7'yi 5'e düşüreceğim. Bu sırada onu yapıyoruz. Yine aynısı aslında, hiç değişen bir şey yok. Ama yine gösteriyorum size. 1, 2, 3. Bakın şimdi şu noktadayım. Bu noktadayım. Aynı noktanın içerisine girdim. Hop, çıktım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Arada bir zincir çektim. Tekrar aynı noktanın içerisine girdim. Kafesimi, yani o ters V'yi şöyle oluşturmuş oldum. Bu 3 zinciri görmeyin. Bağlarken buraya bağlıyoruz, onu kaybediyoruz. Yani model tam olarak bağlantı yeri bu şekilde yaptığınız zaman belli olmuyor. Onun için o şekilde yapıyorum. Şimdi tekrar göstereyim mi? Kafanız karışmasın. Bakın 3 zincirle yukarı çıktım. Çıktıktan sonra aynı noktanın içerisine girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerine bir zincir çektim. Tekrar aynı noktaya girdim ve şu kafesimi oluşturmuş oldum. Şöyle kafesimi görüyorsunuz. Şimdi ne var? 2 tane arkadan var. Hemen onları yapıyorum. 1 ve 2. Şöyle. Bakın. 2 tane şöyle arkadan var. Şimdi bakın. Gelelim şöyle. Modeli şöyle bir açtım. Şöyle tam düzledim. Şöyle tam düzledim. Bu zaten artık köşeleri oluştu biliyorsunuz. Model bakın burada. Benim burada 7 tane ikili trabzanlarım var önden olarak. Bu 7'yi ben şimdi 5'e düşüreceğim. Şu teklilere de ne yapacağım? Kafeslerimi yapacağım. Bu sefer model buradan şekillenmeye başlayacak. Anlatabiliyor muyum? Aslında bu şekilde devam eden bir model. Yani bu sıradan sonra göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. En fazla başa saracaksınız. Şimdi bakın burası 7 tane. Şimdi benim bunu azaltmam lazım. Hemen geldim. 1. Bitirmiyorum. İlkini yaptım. İkinciye geldim. Tekrar arkadan aldım. Hop 3 tane var. Ne yaptım? Şu 2 taneyi teke düşürmüş oldum. Şimdi ne yapıyorum? Bakın hep aynı şekilde ikinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Dördüncüyü örüyorum. Ve son 2 tane kaldı. Onda da teke düşüreceğim. Bakın şöyle 1, 2. Nasıl teke düşürüyorum? Hemen bakın önden aldım. İkili trabzan öne geldi. Örüyormuş gibi yaptım ama yarıda kestim. Bıraktım. Tekrar ta ipimi doladım ve sonuncuya geldim. Bu 7. olana aldım. Ve sonra 3 ipim var. Üçünü aynı anda daralttım. Yani bu sırada 7 olan ikili trabzanım 5'e düşmüş oldu. Umarım anlaşılmıştır. Bir tane daha göstereceğim şimdi. 2 tane geriden var. Onları hemen yapıyorum. Şöyle modelin yanında biliyorsunuz. 1 ve 2. Şimdi şurada bakınız teke düşmüştüm. Buraya kafesimi yapıyorum. Hemen kafesimi. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı noktanın içerisine giriş yaptım ve şöyle kafesimi oluşturmuş oldum. Kafesin ne vardı? Hemen yanında tekrar 2 tane arkadan ikili trabzanlar. Bakın.
arkadan. 1 ve 2. Şöyle yaptım. Şimdi burası kaç tane? 7 tane. Benim 5'e düşürmem gerekiyor. İlkini aldım. Şöyle. Tığımda 3 ipim var. İkisini geçirdim. Bu ikisini tığımda bekletiyorum. Tekrar tığ ipimi aldım. İkinciyi aldım. Tekrar ikisini geçirdim. Tığımda 3 tane ipim var. Üçünü aynı anda çıkarttım. 2 taneyi 1'e düşürdüm. 1 oldu. Bu 2. Aynı şekilde örüyorum. Bu 3. Bu 4. Ve 5. Ne yapacağım? Bir alt sıradaki 6 ile 7'yi 5 olarak teke düşüreceğim. Bakın. Geldim. Hop. Tekrar. Evet. Bu kadar. Bu sırada kafeslerimizi oluşturuyoruz. 7'yi 5'e düşürüyoruz. Bir sonraki sırada ne yapacağız? Bu kafeslerimizin içerisine 7 tane ikili trabzan yapacağız. 7 tane. Yani bundan sonra ilk yaptığımız sıraya geri dönerseniz tekrar videoyu açıp oradan devam edersiniz. Bundan sonrası aynı şekilde devam edecek. Burası ne olacak? 5. 5 iken kaça düşecek? 3'e düşecek. Sonra 1'e düşecek. Sonra kafesleri buraya tekrar yapacağız. Yani model bir buradan ilerlemiş olacak. Model ördüm. Şimdi şöyle bir size göstermek istiyorum. Bir bilgi daha vereceğim. Bakın hiçbir şekilde kafanızda bu şekilde soru işareti kalmayacak. Şimdi ben 2 tane arka dağınımı yaptım ve sıramın başındayım. Geldim ikili trabzanın tepesine bağladım. Şimdi yeni bir model kurulumu olacak. Şimdi ben onu nereden anlıyorum? Şimdi bakın bu 7 tane olanı teke düşürdüm. Buraya kafes yapacağım. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın kafes yapacağım nokta burası. Kafese başladığım an şuradaki 7'leri eksiltmeye başlayacağım. Yani bunu bilirseniz çok rahat örersiniz. Şimdi bakın hemen 3 zincirimi çekip yukarıya çıkıyorum. Benim burada 7 tane ikili trabzanım var. Hemen baştan 2'yi sondan 2'yi azaltıyorum biliyorsunuz. Sağ ipimi doladım. Geldim. Hemen önden yapmaya başladım. Bitirmiyorum. Tığımda 2 ipim var. Tekrar tığ ipimi doladım. İkinci trabzana geldim. Bakınız. İkisini çıkarttım. Tığımda 3 ipim var. Üçünü aynı anda topluyorum. Tekrar tığ ipimi alıyorum. Bakın. Şunu normal örüyorum. Normal örüyorum. Bu üçüncü. Normal örüyorum. Dördüncü. Ve ne var? Burada bir azaltmam söz konusu. 5 tane olacak bu sırada çünkü. Bakın geldim. Normal. Önden aldım. Bitirmedim. Tekrar tığ ipimi doladım. Tekrar giriş yaptım. Ve tığımda 3 ipim var. Üçünü aynı anda topluyorum. Bakın. Şimdi ne var burada? 2 tane arkadan var. Onu yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi burası teke düşmüştü. Şurası bakın. Ne yapacağım? Buraya girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı noktaya tekrar battım. Bakınız. Şöyle. Şimdi ne yapacağım? Yine aynı şekilde devam edeceğim. Şöyle. Arkadan 2 tane var. Ve şöyle bakıyoruz. Tekrar 7 tane var. Bunu 5'e düşüreceğim. Bu şekilde bir yandan kafesi kuruyorum. Bir yandan azaltmaya başlıyorum. Bu şekilde. Bir sonraki sırayı da göstereceğim. Artık bundan sonrası sizde. Evet bakın tekrar sıranın başı. Hemen gelip şöyle ikili trabzanın tepesinden bağladım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Şimdi burada benim 7 olan ikili trabzan sayısı bu sırada 5'e düşmüştü. Şimdi 3'e düşüreceğim. 3'e düşerken de bakın şurada kafeslerim var.
o kafesleri şu kafesin içerisinde doldurmaya başlayacağım. Şimdi hemen başlıyoruz. Bakınız 3 zincirden sonra 1, bu ikinciyi aldım. 3 ipim var. Teke düşürdüm. Bakın şurası teke düştü. Ortadakini örüyorum şunu. 2 oldu. Tekrar 4 ile 5'i ne yapacağım? Altta bir alt sıradaki 4 ile 5'i teke düşüreceğim. Bakın. Şöyle. Bunu da aldım. Evet. Burası 3'e düşmüş oldu. Şimdi devam ediyorum. 2 tane arkadanım var. 1 ve 2. Şimdi ne oldu? Kafesime geldim. Kafesi ne yapacağım? Dolduracağım. 7 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu sıra böyle. Bundan sonra artık bitince göstereceğim. Bu şekilde şimdi devam ediyoruz. Evet, artık örmeyi sonlandırdım. Şimdi size santim ölçüsü vereceğim. Şuradan da modelleri görebilirsiniz. Şurası başlangıcımız diyelim. 1, 2, 3 tane tam dikey konumda olduğu an modeli sonlandırdım. Artık bakın şurada bitti. Yeni model kurulumu var. Yeni model kurulumunu yapmayacağım. Kaç santim onu da hemen size söylemek istiyorum. Sadece modeli söylüyorum bu arada. Toplam 18 santim modeli örmüş oldum. Şöyle yaptığımız zaman tabanla birlikte 23 santim, eni ne kadar olmuş? 30 santimlik olan bir çantayı elde etmiş olduk. Şimdi bakın bitiriyorum hemen. Bu arada da toplam 2 tane ip kullandım. 2 yumak. Evet, şimdi sıramın hemen başındayım. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Bakın. Birleşme noktalarımız hiçbir şekilde belli olmuyor. Çünkü bu 3 zincir sayesinde hemen yanındakine hep batmıştık biliyorsunuz sıra başlarında. Bundan dolayı bağlantı noktamız hiçbir şekilde belli olmadı. Şimdi ne yaptım? Geldim buradaki en son bitirdiğimin tepe noktasından hop girdim. İlmeğimi kaydırdım. Üzerine bir zincir çektim ve tamamlamış oldum. Şöyle kestim. Bu ipi ne yapacağım? İçine kaydıracağım. Hemen hızlıca daha ince bir tığ elime aldım. Şöyle düğümler atıyorum. Bakınız şöyle aşağılara doğru ine ine geçirip düğümler atıyorum. Şimdi ben bunu tabii devam edeceğim. Sıra geldi bursa geçirmeye. Evet, bursumu elime aldım. Şöyle bir size deliklerini göstermek istiyorum. Buradan ancak şöyle incelikte bir iğne. Maalesef bu iğneyi kullanacağım. Hatta şöyle kontrol ettim. Geçiş var. Polyester ipim kalın olduğu için maalesef aynı renkten değil, rengine yakın olan bir renk tercih ettim. Şimdi dikmeye başlayacağım. Şimdi şöyle ilk etapta şunu yaptım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle tam olarak ortaladım. Şöyle içini açıyorum size. Bakın. Şu şekilde yerleştireceğim. Tam bu orta noktalar şöyle ve şöyle geri kalan kısmı birleştiriyorum. Şimdi şu kısmı yapayım. Diğer kısmı size göstereceğim. Şimdi şöyle söylemek istiyorum size. Bu tarz bursa geçirme konusu gerçekten biraz pratiklik istiyor. Yani ilk etapta biraz zorlanacaksınız, onu söyleyeyim size. Ama tabii uzun süredir hani ben çok burslu çanta yaptığım için kolay bir şekilde geçirebiliyorum. O yüzden lütfen yılmayın. Buradaki ortalama çok önemli. Yani demek oluyor ki
Bu kısmın yarısı buraya ait, bu kısmı buraya ait ve orantılı bir şekilde biz bunu ne yapıyoruz? Dikiyoruz. Evet, yarıya kadar bakın şu şekilde diktim. Şimdi size bu çanta bursu ile ilgili şu bilgiyi vermek istiyorum. Birincisi, bu bursu dikerken şöyle dik konuma getireceksiniz. Yani her şekilde dik dursun. Şundan dolayı, şu bölümü olduğu için iğneniz oraya çarpıyor. Şimdi bakın, buradan şöyle bir aşağıya iniyorum ve hangi bölgeden tutturduğumu söyleyeceğim. Bakın şu şekilde. Hemen nerede iğnem? Geçişimi yaptım. Bakın. Şöyle delikten girdim. Delikten girdikten sonra ben şeyi tutturacağım. Çantayı tutturacağım. Bakın, çantam benim şurada. Şu ip kafanızı karıştırmasın, yetmediği için ekledim. Tutturma bölgemde tam ucundan değil. Hemen şöyle bakın, alttan modelden tutturuyorum. Çünkü neden o şekilde yaptım onu da söyleyeyim. Mantıklı bir şeyler söylemem lazım ki size. Bakın, model şöyle öne yukarı çıksın. O zaman daha güzel duruyor. Çünkü birkaç deneme yaptım. En güzel bu şekilde durdu. Buna dikkat edin. Tam uçtan uca birleştirmeyi. Şimdi bakın, ben şu an çantadayım. Şimdi yukarı dikişe gitmem lazım. Bakın bak, şuraya çarpıyor. Orayı rahatsız ediyor. Şuradan hemen bu şekilde elinizde tuta tuta şu ipi. Evet, bakın. Şimdi buradayım. Şimdi deliğinden iniyorum aşağıya. Bakın şöyle indim. Hemen modeli tutuyorum. Bakın. Hangi nereye, yani iğnenin şöyle söyleyeyim, delik nereye denk geliyorsa ondan şöyle biraz daha ötesine gidiyorum. Bakın. Şöyle. Elimle de mutlaka şöyle bir sıkıştırıyorum. Şöyle bakar mısınız? Bu şekilde eğer dikerseniz hiçbir problem yaşamazsınız. Şimdi bakın neredeyim? Buradayım. Şöyle yukarı çıktım. Hep gergin tutuyorum ipimi. Şimdi aşağıya ineceğim. Bakın şöyle. Şimdi ne yapacağım? Çantamın kenarından tutturacağım. Şöyle bakıyorum. Şurası uygun geldi. Şuradan tutturuyorum. Bakın. Hep gerdirin. Şimdi nereye çıkacağım? Buradan buraya, bu deliğe. Bakın şu an çıkamıyorum. Çünkü neden? Klipsim şey değil. Bursum tam dik değil. Tam dik olunca hiçbir sorun yaşamazsınız. Böyle bu uca kadar bu şekilde dikip geliyorum ve artık bitiriyoruz. Astarı da ben şöyle fıstık yeşili düşündüm. Bu ip bana ilham oldu. Fıstık yeşili bir astar yaptıracağım. Genelde ben terziye yaptırıyorum. Terzim var sağ olsun. Hemen içine bir fıstık yeşili bir astar ve bitireceğiz. Birazdan geliyorum. Evet, işlemimizi tamamladık. Bitti çok şükür. Şöyle gururla kapatabiliriz. Hop, bakın efendim. Zaten videonun başında da size son halini gösterdim. Model çok güzel. Yani model kendini çok güzel gösteriyor. Şöyle tabanımızı da şöyle bir bakalım. Tam istediğim gibi oldu. Tam ölçü oldu. Bu bana göre bir başarı. Çok sevdim. Üzerinden geçeceğim alanlar var. 1-2 tur daha geçeceğim. Onu yapacağım. Sonra astara gidecek. Astar sonrası son halini Instagram adresimi açıklama kısmına eklerim. Oradan görebilirsiniz. Açıklama kısmına da çanta modellerini ekliyorum. Çok model var gerçekten. Şöyle bir göz gezdirirsiniz. Belki yapmak istediğiniz farklı bir modelde olabilir. Şimdi bu çanta için çok zor değil ama orta derecede zorlukta olan bir çanta demek istiyorum.
Hani bundan dolayı gerçekten hani videoyu böyle atlatmadan geçişleri çok iyi kavramanız gerekiyor. Modeli öğrendikten sonra zaten istediğiniz her şeye rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. İster burslu çanta yaparsınız, ister yelek yaparsınız, kazak yaparsınız, atkı olur, ne bileyim artık gerisi tamamen size kalmış. Buraya kadar izlediyseniz inşallah kanalıma abone oldunuz. Zili de açarsanız bildirimlerinizi benden hızlıca haberdar olursunuz.